II. Mahmut dönemi. Yıl 1808 olduğunda tahtı öyle bir isim alıyor ki Osmanlı tarihinin en zeki, en kurnaz ve en modern düşünceli padişahı devri başlamıştır. Osmanlı'yı baştan aşağı değiştirebilen en modern padişah diyebildiğimiz gibi sanki de Osmanlı'yı yeniden kurdu da diyebiliriz. Bu adam II. Mahmut'tur. Reformun önünü baştan aşağı açan ilk ana figür olarak önce Fatih Sultan Mehmet'i, arkasından II. Mahmud'u, daha sonra da Atatürk'ü görebiliriz. Tabii II. Mahmud kadar reformu hiç kimse yapmamıştır. Atatürk'ün dönemi II. Mahmud döneminde yapılıp sonraki dönemlerde ortadan kaldırılan reformların geri getirilmesi ve üstüne ekleme yapılan bir dönemdir. Yani Atatürk ve II. Mahmud en önemli iki reformisttir. Tabii yine de II. Mahmud bu reformları daha imkansız şartlarda başarmıştır. Çünkü Atatürk zor şartlarda Cumhuriyeti kurduğu zaman bu reformlara engel olabilecek kimse yokken II. Mahmud'un kimlere rağmen bu reformları yapabildiğini hep beraber dinleyelim. Yine de Atatürk'ün bu ortamı sağlamak için yaptığı mücadeleleri de asla unutmamak gerekir. İşte karşınızda Osmanlı'nın en kurnaz padişahı olan II. Mahmud. II. Mahmud'u donanımlı biri olarak yetiştiren ve o dönemin padişahı olan 3. Selim tahttan indirildikten sonra tahta çıkan 4. Mustafa kendisini devirme ihtimali olan kardeşi II. Mahmud'u katletmek istemiştir. Tabii II. Mahmud ilginç karakteriyle haremdeki kadınlara bile kendisini çok sevdirdiği için oradaki bir kadının sayesinde haremdeki çatı arasına kaçarak canını zor kurtarmıştır. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa'nın desteğiyle ve kıvrak zekasıyla kardeşi 4. Mustafa'yı tahttan indirmiştir. Sultan II. Mahmud, Yeniçerilerin kardeşi Mustafa'yı tekrar tahta geçirmek istemesinden endişe duyarak 4. Mustafa'yı boğdurarak öldürtmüştür. Çünkü kardeşi Yeniçerilere ciddi şekilde imtiyazlar vermişti. Yeniçerileri tekrar arkasına alarak taht mücadelesi vermesi yüksek bir ihtimaldi. Sultan II. Mahmud padişah olduktan sonra reformcu düşünceleri yüzünden ne siyasiler tarafından destekleniyordu ne de dönemin darbe kafasına sahip olan ve askeri gücü elinde tutan Yeniçeriler tarafından hoş görülüyordu. Hiç destekçisi olmayan padişah kıvrak zekasını kullanarak taşra bölgelerindeki kodaman ve aşiret ağalarını toplayıp ittifak anlaşması için saraya davet etti. Bunlara ayanlar deniliyordu. Buradaki amacı aslında bütün ülkenin her yerinden saygı duyulduğu imajını yaratmaktı. Birbirinden ilginç kıyafetleri olan askerleriyle kente gelen ayanlar aslında Mahmud'un gövde gösterisi niteliğindeydi. Tabii ayanlar bu ziyaretin II. Mahmud'un gövde gösterisi amaçlı yapıldığının farkında bile değillerdi. Algı psikolojisi ve siyasetin tam bir kurnazı olan II. Mahmud bu gösteriden sonra kendine itibar ve güç oluşturup sarayda gücün yanında olabilecek birçok asilzadeyi de kendine çekmeyi başarmıştı. Padişahın gücünü kendileri sayesinde yarattığını fark eden ayanlar padişahtan çok büyük isteklerde bulunacaklardı. Tabii padişah zeki olduğu için bu başına geleceği taleplerin hepsini önceden tahmin etmişti. Bir gün ayanları görüşme bahanesiyle bir araya toplayarak onların hepsini öldürtüp ani bir şekilde kurtulmuş oldu. Reform için gereken itibarı ilk olarak ayanlar sayesinde sağlayıp sonra onları yok ederek ilk aşamayı tamamlamıştı. Şimdi sırada reformlara karşı olan darbe gücünü elinde tutan Yeniçeri Ocağı vardı. Tabii kendisinden önceki padişah olan 3. Selim'in düştüğü duruma düşmeyecekti. 3. Selim de aynı şekilde askeriyede reform yapmak istemişti. Fakat Yeniçeriler isyan başlatıp padişahı boğarak öldürmüşlerdi. Yeniçerilerin o döneme kadar güçlenmesinin sebebi ilk başta köle olarak alınan ecnebi çocuklarının askeri okullarda yetiştirilmesiyle başlamıştır. Bu çocukların arasında hiç Türk yoktur. Daha sonra dıştan adam alımları da başlayınca kendi içinde gizli bir özerk güç oluşturmaya başladılar. Ardından esnaflık işlerini de bir yandan yürüttükleri için maddi yönden saraya da ihtiyaçları kalmamıştır. Artık hem askeri güç ellerinde hem de ekonomik gelir yaratacak güç de ellerindeydi. Hatta ölen ve firar eden askerleri saraya bildirmeyerek devletin kasasından inanılmaz büyüklükte haksız gelir çalıyorlardı. Bu gücü de kendilerinin kontrolünde olan padişahları göreve getirip kendilerine uymayanları öldürerek yerine yine kendilerine uygun kişileri getirmeye kullanıyorlardı. 3. Selim'e kadar bütün reformcu padişahları bu sebeple öldürmüşlerdi. II. Mahmud ile Atatürk'ün dahi zekası birbirine çok benzerdi.
yeniden devlet sistemi kurma mücadelesi ve çağının ötesinde düşünceleri neredeyse aynıdır. İkisi de bu toplumun başına gelen birer mucizelerdi. Aslında 2. Mahmud, 3. Selim'in yapmak istediklerini yapıp üstüne de yeni bir devlet yaratan bir adam olacaktı. Yani 2. Mahmud'u böyle reformist yetiştiren 3. Selim'di. 2. Mahmud tahta geçince Yeniçeriler ilk defa bu kadar zeki bir adamla karşılaşmışlardı. Geçmişten ders çıkaran, siyaseti ve propagandayı iyi kullanan, bir devrimin yavaş yavaş olması gerektiğini iyi bilen 2. Mahmud, yıllarca en ince ayrıntısına kadar hesapladığı planlarını aynen Yeniçeriler üzerinde de uygulamaya başlamıştı. O dönem Osmanlı'ya karşı Yunan isyanları başlamıştı. Yunanların direnişi karşısında zayıf kalan Osmanlı askerlerini gören 2. Mahmud ilk planını uygulamaya geçirmişti. Halk arasına sızdırdığı özel eğitimli dedikodu yayıcılarına Yeniçeriler rahatlıktan gevşedi. Askerler onların tembelliği yüzünden isteksiz savaşıyor. Bunlar devletin sonunu getirecek gibi dedikoduları yaydırdı. Bu dedikodu yayıcıları 2. Mahmud'un zekasının eseri olan dönemin ayaklı gazeteleriydi. Halk arasında yayılan devlet elden gidecek korkusu yüzünden gözler Yeniçerilere dönmüştü. Yeniçerilerin kontrolünde olan esnafların aşırı zengin olduğunu gören diğer esnaflar çok rahatsızdı. Bu esnafları da organize eden 2. Mahmud halk içinde inanılmaz bir güç oluşturmuştu. İşte buna siyasi zeka denilir. Yeniçeri Ocağı 16. yüzyıldan sonra vasıfsız gençlerin ocağa alınmasından sonra bozulmaya yüz tutmuştu. Çünkü eğitimsiz ve başıboş kimselerin ocağa girmeleri demek, sorgusuz biat edecek kişiler demekti. Yeniçeri isimli bu askeri teşkilat doğrudan siyasete katılan devlet adamlarını tayin veya azlettiren, padişahları tahttan indiren veya tahta çıkaran bir kuvvet halini almıştı. Günümüzün siyasal İslam rejimleri de kendi devletinin askeriyesinde aynı taktiği uygulamaktadır. Vasıfsız olan ve sorgusuz biat edecek kişileri komutanlıkta yükselterek başarısız bir ordu yaratmaktadır. Bu taktik ecnebi kökenli Yeniçerilerin taktiğidir. Padişah, Yeniçerilerin bu başarısız askeri sistemini halkın içine saldığı adamlarla duyurarak ve ortalığın karışmasına sebep olarak onlara ilk darbeyi vurmuştu. 2. Mahmud, Yeniçerilerin aldığı kararlardan ve Yeniçerilerin açtıkları Bektaşi tarikatından dönemin ulemasının da rahatsız olduğunu fark edince aynı şekilde ulemayı da kafaya alarak cami ve medreselerde yayınlanacak fetva gücünü de eline geçirmiş oldu. Yani basının gücünü o dönemler keşfetmişti. Sultan II. Mahmud başta Yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu ocaklarını kaldırmak için tam 17 yıl beklemişti. Hiç acele etmeden Yeniçerilerin önce yavaş yavaş itibarlarını bitirdi ve sonra da en son darbeyi yapacaktı. Sultan II. Mahmud, Yeniçerilerin itibarı kaybolduktan sonra onları birbirleri arasında kavga edecekleri böl, parçala, yönet sistemini yarattı. 2. Mahmud, Yeniçeri generalliğine yeni bir ordu kurulması gerektiğine içten inanmış kişileri kendi desteğiyle ordu generalliklerine getirdi. Ordunun en kilit noktalarına da kendi adamlarını yerleştirmişti. Bu sefer Yeniçerilerin kendi aralarında rekabet başlatmış oldu. Onlar birbirleriyle ilgilenirken gözler padişahın üstünden kalkacaktı ve padişah diğer hamlelerine daha rahat odaklanacaktı. Yani onlara bir problem, kendine de zaman yaratmış oldu. Padişah 5 Mayıs 1825'te Eşkinci Ocağı diye modern bir askeri ocağının kurulacağını bildirdi. Bu ocağa Yeniçerilerin de gönüllü girebileceğini belirterek onların aleyhine kurulacak bir ocak olduğu algısının oluşmamasını sağladı. Hızlı bir şekilde 5000 kişi olan bu ocak modern eğitimler almaya başlamıştı. Daha sonra Yeniçeriler bu yeni orduyu kabul etmeyerek tam bir yıl sonra 15 Haziran 1826 sabahı sokaklara inip "İstemezuk" diyerek eylem yapmaya başladılar. Yeniçerilerin tek korkusu ulemayı yanlarına çekemeyişleridir. Çünkü 2. Mahmud ulemayı kıvrak zekasıyla kendi tarafına çekmişti. Padişahın tarafında olan kilit noktadaki askerler, ulemanın medreselerindeki öğrenciler ve esnaf dahil olmak üzere Osmanlı tarihinde görülmemiş bir birliktelik vardı. Çünkü İstanbullular Yeniçerilere diş biliyorlardı. Çünkü bu ocağın şehirde yapmadığı edepsizlik kalmamıştı. Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şey olarak kadınlar bile sokağa dökülüp Yeniçerilere karşı gösterilere katıldı. Padişah Yeniçerilere son uyarısını yapmıştı. Uyarıyı dinlemeyen Yeniçeriler saldırıya hazırlandı.
Padişahın emriyle tophaneden ağır top bataryalar çıkarıldı ve Yeniçeri kışlalarına doğru bombardıman başlatmıştı. Şimdiye kadar hiçbir Yeniçeri ayaklanmasında asilere bu şiddette top ateşi açılmamıştı. Padişah, komutanları ve arkalarında kendilerini takip eden tahmini imkansız sayıda bir halk kalabalığı ile Yeniçerilerin kışla kapılarına dayandılar. Akşama doğru isyancı Yeniçeri diye bir şey kalmamıştı. 6.000 Yeniçeri öldürülmüştü. Ertesi günden itibaren sağda solda saklanan 20.000'den fazla Yeniçeri uzak yerlere sürüldü. Yeniçerilerin mensup oldukları Bektaşi dergahları kapatıldı. Karşı koyanlar ise öldürüldü. Toplam 70.000 Yeniçeri öldürülerek neredeyse tüm ordu yok edilmişti. Böylece 465 yıllık Yeniçeri ocağı tarihe karışmıştı. II. Mahmut tıpkı Cumhuriyet döneminde olduğu gibi Osmanlı'yı baştan yaratarak dünyanın en modern sistemini Osmanlı Devleti'ne yerleştirmişti. Böylesine önemli bir adamın nasıl olur da tarih derslerinde az konuşulduğu da çok ilginç bir sorudur. Oysa ki II. Mahmut ile Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, getirdiği reformları, stratejik zekası, mücadele ettikleri düşmanlarının çetinliği ve devrimleri gibi birçok husus neredeyse birbiriyle aynıydı. Hatta Atatürk'ün Sultan II. Mahmut'u örnek aldığı bariz bellidir. Şimdi hep beraber padişahın yaptığı reformların sadece bir kısmına bakalım. Devlet yönetiminde yapılan devrimler. 1. Divan teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur. 2. Tımar yani ağır vergi sistemi kaldırılmış ve esnaf kalkınmaya başlamıştır. 3. Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır. 4. Sarık yasaklanıp memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir. Not: Atatürk'ün kıyafet ve şapka devrimini hatırlayın. 5. Memurlar dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştır. 6. Yolsuzluk yapan memurların yargılanabilmesi için Dar-ı Şurayı Bab-ı Ali adında bir mahkeme kurulmuştur. 7. Müsaadere sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı tanınmıştır. Yani kapitalizm ve liberal sistem getirilerek özgürlük hakkı tanınmıştır. Bu sayede herkes özel mülke sahip olabilmişti. 8. Osmanlı'da ilk kez posta teşkilatı kurulmuştur ve iller de merkeze bağlanmıştır. 9. Mahalle ve köylere muhtarlar atanmış, ayanların yani kırsal kesim ağalarının etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Not: Atatürk de benzer bir şekilde kırsal kesimlere kooperatifler kurarak ağaları zayıflatmıştır. Askeri alanda yapılan devrimler. 1. Askeri işleri düzenlemek amacıyla askeri şura oluşturulmuştur. 2. İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır. 3. Taşra teşkilatı eyaletler, liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir. 4. Devrimlerin önündeki en büyük engeller kalkmıştır. 5. Yeniçerilere ait olan Mehter Marşı yasaklanmıştır. 6. Padişah yönetime egemen olmuştur. 7. Yeniçeri Ocağı'nın yerine Avrupa tarzında Asakiri Mansure-i Muhammediye adında modern tarzda yeni bir ordu oluşturulmuştur. Ekonomi alanında yapılan devrimler. 1. Liberal bir sistem benimsenerek özel sektör teşvik edilmiştir ve ekonomi hızla ayağa kalkmıştır. 2. Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir. 3. Ticaret yapmasının yasak olduğu Müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır. 4. Balta Limanı Antlaşması sayesinde İngiltere ve Fransa'ya büyük ekonomik fırsatlar vererek ticaretin önü açılmıştır. Eğitim ve kültür alanında yapılan devrimler. 1. İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 2. Avrupa tarzında eğitim verecek okullar açılmıştır. Yani mektebi tıbbiye, mektebi adliye ve benzeri. 3. Avrupa'ya ilk kez öğrenciler gönderilmiştir. 4. Takvimi Vakayı adlı ilk resmi gazete çıkarılarak basın ortamı oluşturulmuştur. 5. Avrupa tarzı müzikler serbest bırakılmıştır. 6. Hastalıklara karşı ilk kez karantina sistemi uygulanmıştır. 7. Padişah kendi resmini devlet dairelerine astırmıştır. 8. Padişah ülkeyi tanımak için diğer padişahların aksine saraydan çıkarak yurt gezilerine çıkmıştır. Bu devrimlerin tamamına baktığımız zaman Atatürk'ün Padişah II. Mahmut'u ne kadar örnek aldığını görebilirsiniz. Çünkü Atatürk kendi reformlarını da II. Mahmud'a benzer tarzda uygulamıştır.
Peki bu devrimlerden sonra Yeniçeri isyanında padişahın yanında duran ulema sınıfına ne olmuştur? Padişah sarığı kaldırıp fes zorunluluğuna ve pantolon gömlek gibi modern kıyafet giyme sistemine geçtiği için ulema sınıfı tarafından gavur padişah olarak ilan edilmiştir. Fes denilen bu şapka türünün ismi Fas'ın Fes şehrinden gelmektedir. Çünkü ilk defa olarak orada üretilmiştir ve oraya özgü bir şapka türüdür. Osmanlı'da donanma komutanı olan Koca Hüsrev Paşa, Akdeniz seferinden dönüşünde Fas'tan getirdiği fes türü bu şapkayı ilk olarak kendi askerlerine giydirmişti. Ardından da 2. Mahmut Osmanlı'daki bütün askerlere ve sivil memurlara giydirmişti. Padişah bu kıyafet değişiminde ulemaları daima muaf tutmuştu. Çünkü ulema sınıfına isyan gerekçesi yaratmak istememişti. Bu hamlesi de çok zekiceydi. Padişahın gavur olarak anılmasının diğer sebepleri ise kadınların çarşılarda rahatça gezebilme özgürlüğünü vermesidir. Padişahın medreselerde gavur olarak zikredilmesine sebep olan en büyük gerekçe ise ulema sınıfının din üzerinden aşırı miktarda kazandığı paraları engelleyip yarattığı efkaf sistemiyle bu gelen paraların devlet hazinesine aktarılmasını sağlamasıydı. Bu yaptığı hamleler ulema sınıfı tarafından hazmedilmeyecek olan hamlelerdi. Aleviler de aynı şekilde bu yeniliklere karşı çıktığı için onlar da 2. Mahmud'a gavur padişah diyorlardı. Yani adamı neredeyse hiçbir kesim sevmiyordu. Oysaki özgürlüğün ve zenginliğin kapıları bu padişah sayesinde açılmıştı. Aynı şekilde 1672-1725 yılları arasında yaşayan Rus çarı yani hükümdarı olan 1. Petro da ilginç bir hükümdardı. O da 2. Mahmut gibi kurnaz ve batı yenilikçisi birisiydi. Kimseyi takmazdı ve gelenek falan tanımazdı. Ülkesindeki gericilerin tepkilerine rağmen batıdaki modern gelişmelerin tamamını ülkesine getirtmeyi başarmıştı. Petro, çar olduktan kısa bir süre sonra Avrupa turuna çıktı ve bu tur esnasında kılık değiştirerek birçok gözlem yapmıştı. Sanayi bölgesine giderek sanki de bir işçi gibi tersanelerde çalışıp gemi yapmayı öğrenmişti. Sarhoş olup insanların arasına karışırdı. Bir hükümdarın halkın arasında bu şekilde karışacağını asla tahmin etmeyen insanlar ondan hiç şüphelenmezdi. Hatta bazen çalıştığı iş yerlerinde çar olduğunu yani Rus hükümdarı olduğunu söyleyerek insanların tepkisini denerdi ve insanlar ona inanmayıp dalga geçerlerdi. Bu tip çılgın takıntıları yüzünden Osmanlı elçileri tarafından Deli Petro lakabı takılmıştı. Tüm dünyada Büyük Petro olarak biliniyordu. Fakat Osmanlı'da Deli Petro olarak kayıtlara geçmiştir. Çünkü Osmanlı elçileri her Rusya ziyareti yaptığında bu hükümdarın ilginç yaşam tarzına şahit oluyorlardı. 2. Mahmut da benzer bir şekilde halk üzerinde ilginç denemeler yapmıştır. Anadolu'ya pantolon reformu yapmadan önce halkın psikolojisini deneme amaçlı 2 kişiye pantolon giydirerek çarşının içine yollattı. Bu 2 kişi kalabalık içinde yürürken halk tarafından "Bu ne biçim kıyafettir, ayıptır" diye sesler gittikçe artar ve aynı kalabalık bu 2 kurbanı orada tekme tokat döverler. Tabii bu olay İstanbul'un her semtinde hemen yayılır. Bunu bilen 2. Mahmut kıvrak zekasını kullanarak kahvehanelere ve çarşılara dedikodu yapmak üzere adamlarının gönderilmesini emreder. Bu dayak yiyen kişilerin pantolon yüzünden değil de Ramazan ayında çarşıda yemek yedikleri için linç edildikleri yalanını yaydırmıştır. Böylece devlet içinde pantolon yeniliğinin daha büyük tepkiyle karşılaşmasını engellemiş oldu. Bu 2 kurban da anlaşmalı bir şekilde Bursa ve İzmir'e sürgün edildiler. Bu kişiler Ramazan'da yemek yediği için devlet tarafından cezalandırıldığı algısını yayarak pantolonu yavaş yavaş halkın bilinçaltına yerleştirdi. 2. Mahmut son dönemlerine doğru verem hastalığına yakalandı. Ölüm döşeğindeyken karısı ve oğlunun gizli hesaplarını komadayken sezmiş veya onların bu planlarını padişahın kulağına fısıldayanlar oldu. Çünkü ölümünün beklendiği o günlerde padişah, oğlu Şehzade Abdülmecid'e ve annesi Bezmi Alem Sultan'a küskündü. Ölüm döşeğindeyken Şehzade Abdülmecid babasını son kez görmek istedi. Gizlice odasına girdikten sonra hasta padişahın ayaklarını yüzüne sürüp ağlarken durumu fark eden Sultan II. Mahmut son takatini sarf edip oğlunun yüzünü tekmelemişti. Padişah ölünce yerini Abdülmecid geçmiştir. İlk başlarda o da babası gibi modern reformlar yapsa da ilerleyen dönemlerdeki yanlış yönetiminden dolayı ülkenin yönetimi babasından önceki döneme doğru dönmeye başlamıştır. Abdülmecid dönemi. Abdülmecid tahtı devraldıktan sonra bir dönem aynı şekilde reformlar getirerek düzen devam etmiştir.
Tabii babası kadar kıvrak bir zekası olmadığı için yavaş yavaş orduyu ve diplomasiyi kontrol edemez olmuştur. Bundan dolayı hem dış devletlerin dayatmalarına boyun eğmek zorunda kalmış hem de içerideki ruhban sınıfı devlet kontrolünü tamamen ele almaya başlamıştı. Düşünün ki az sayıda olan matbaanın çoğaltılması da bizzat Atatürk'ün talimatıyla Cumhuriyet döneminde oluyor. Aynı şekilde Osmanlı'nın son dönemlerinde yobazlar yüzünden Müslümanlara ticaret yasaklanıp gayrimüslimlere izinler verilmişti. Bu durumun sonucunda Müslümanlar fakirleşip gayrimüslimler zenginleşmişti. Bu da Osmanlı'nın çöküşüne yol açmıştır. Osmanlı'nın batma sebeplerinden biri de bu ruhban takımının fetvalarıdır. Oysa ki Hz. Muhammed bir tüccardı. Osmanlı'da ticaret işini çoğunluk olarak Yahudiler üstlenmişti. Bundan dolayı Osmanlı'ya borç verecek kadar zenginleşmişlerdi.